Anadolu'nun kalbinde, zamanın durduğu bir yer var. Öyle bir yer ki, tarihin her bir katmanı burada nefes alıyor. Kayaların her bir çatlağından geçmiş fısıldıyor. İşte burası, Kapadokya'nın gizli cenneti Ihlara Vadisi ve onun gizemli kapısı Belisırma. Güneşin ilk ışıkları, Hasan Dağı'nın heybetli zirvesini okşarken, vadinin üzerindeki sis perdesi yavaşça aralanır. Melendiz çayının şırıltısı, sabahın sessizliğini nazikçe böler. İşte tam bu anda, Belisırma'nın taş evleri, yüzyılların tanıklığıyla uyanmaya başlar. Belisırma, Ihlara Vadisi'nin orta kesiminde, adeta zamanın unuttuğu bir köy. Ama bu sıradan bir köy değil. Tarih ve doğa burada eşsiz bir uyumla dans ediyor. Köye girişte sizi karşılayan antik kalıntılar, kayaların yamaçlarına oyulmuş yapılar, bir zamanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fısıldar. Vadi, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda ve 100 metre derinliğinde bir kanyon. Ama bu sadece rakamlar. Gerçek hikaye, bu rakamların arasında gizli. Her adımınızda, milyonlarca yıl önce Hasan Dağı'nın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf kayaların üzerinde yürüdüğünüzü hissedersiniz. Bu kayalar sadece jeolojik bir oluşum değil, insanlık tarihinin canlı tanıkları. Belisırma'dan vadiye indiğinizde sizi büyülü bir yolculuk bekliyor. Patika, Melendiz çayının kenarından kıvrıla kıvrıla ilerlerken her dönemeçte yeni bir sürprizle karşılaşırsınız. Kaya oyma kiliseler, fresklerle bezeli mağaralar, antik yerleşimlerin kalıntıları, her biri geçmişin sırlarını fısıldar meraklı kulaklara. Vadinin duvarları adeta bir açık hava müzesi gibi. Milattan sonra 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan bir zaman diliminde burada yaşayan ilk Hristiyanların izleri hala taptaze. Onlarca kaya kilisesi, manastır ve yerleşim yeri o dönemin atmosferini bugüne taşıyor. Belisırma'nın kendisi de bir açık hava müzesi gibi. Köyün dar sokaklarından vadiye inerken, her köşede tarihle burun buruna gelirsiniz. Taş evlerin cepheleri, yüzyılların izlerini taşır. Bu evlerin bazıları hala kullanılıyor. İçlerinde yaşayanlar, bu kadim toprakların modern bekçileri gibi. Köyden aşağı inince hemen Melendiz çayının kıyısında yorgunluğunuzu atabileceğiniz ve aynı zamanda ayaklarınızı Melendiz çayında dinlendirebileceğiniz ve yemek yiyebileceğiniz şark köşesi tarzında döşenmiş çeşitli restoranlar vardır. Belisırma'nın en etkileyici yanlarından biri de doğayla iç içe olması. Vadi boyunca uzanan yürüyüş parkurları, ziyaretçileri adeta bir cennet bahçesine davet eder. İlkbaharda vadinin her yanı rengarenk çiçeklerle donanır.
Kırmızı gelincikler, mor sümbüller, sarı papatyalar ve belki daha niceleri. Her biri doğanın cömertliğinin birer kanıtı gibidir. Yaz aylarında Melendiz çayının serin suları ziyaretçilere serinleme fırsatı sunar. Çayın kenarında kurulan ahşap platformlar hem dinlenme hem de manzaranın tadını çıkarma imkanı verir. Suyun şırıltısı, kuş cıvıltıları ve rüzgarın yaprakları okşayan sesi adeta bir doğa senfonisi oluşturur. Sonbaharda vadi bambaşka bir güzelliğe bürünür. Ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kızıl renklere boyanır. Bu renk cümbüşü, vadinin kayalık duvarlarıyla tezat oluşturarak büyüleyici bir manzara yaratır. Fotoğraf tutkunları için bu mevsim, Ahlara'nın en çekici zamanıdır. Ben suya doğru çekeyim bari. Ben bir şey alıyorum ki her şeyi. Allah seni. Tamam alalım. Kış aylarında ise vadi, sessiz ve gizemli bir atmosfere bürünür. Bazen kar, vadinin derinliklerine kadar iner ve tüm manzarayı bembeyaz bir örtüyle kaplar. Bu dönemde vadi, adeta bir masal diyarına dönüşür. Kar altındaki kaya kiliseleri ve donmuş şelaleler, unutulmaz görüntüler oluşturur. Ihlara Vadisi, sahip olduğu hassas ekolojik denge nedeniyle ziyaretçiler tarafından özel bir özenle korunması gereken bir bölgedir. Buradaki doğal yaşam alanları ve arkeolojik kalıntılar UNESCO Dünya Mirası adaylığı için değerlendiriliyor. Vadinin sürdürülebilir turizm anlayışla ziyaret edilmesi önem taşır. Yerel halkın kültürüne ve geleneklerine saygı göstermek, doğal çevreye duyarlı davranmak ve atık yönetimi konusunda hassasiyet göstermek, bölgeyi gelecek nesillere aktarmak için gereklidir. Arabayı anlamıyor. Olmaz ya. Ben kopya diyorum. Ihlara Vadisi, Aksaray şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafededir. Buraya ulaşım, özel araçlarla veya düzenli otobüs seferleriyle sağlanabilir. Vadinin içinde yürüyerek gezmek,
en keyifli ve en çevreci yöntemdir. Bölgede, vadinin içinde veya yakınlarında çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur. Geleneksel Kapadokya evleri, butik oteller ve kampingler, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verir. Ben küçüğüm hala. Burası tek bitsin ondan başka. Ben senin önünde hıtten hasta olurum. Ben hıtten hasta olurum. Daha ben istediğimde hava. Küçücük hani bir küçücük duvarda örümcek küçücük. Gülmekten bir şey de alamadım ben. Aslında hiç orada bağırıyor döndürüyor. Neydi güldü aslında? Güldü. Kafası ne yapıyor? O da kalkıyor. Senin de kalkıyor. Bu bak çok güzel mi? Yani o ayıları da bitti. Aynen. Biraz önce korun şey yaptı ya numarası. Ihlara Vadisi'nde yaklaşık 3 ila 3,5 kilometre yürüdükten sonra yine Melendiz Çayı'nın kıyısında kurulmuş, yorgunluğunuzu atabileceğiniz ve aynı zamanda ayaklarınızı suya sokup dinlendirebileceğiniz ve yemek yiyip bir şeyler içebileceğiniz şark köşesi tarzında döşenmiş kafeye ulaşırsınız. Gün batımı, Ihlara Vadisi'nde bambaşka bir deneyimdir. Güneş, Hasan Dağı'nın ardına çekilirken, vadinin duvarları turuncu ve pembe tonlara boyanır. Bu anlarda, vadinin üzerine çöken huzur, adeta elle tutulur gibidir. Ihlara Vadisi ve Belisırma, Anadolu'nun kalbinde saklı bir hazine, keşfedilmeyi bekleyen bir sır gibidir. Bu sırrı keşfetmek sadece bir gezi değil, aynı zamanda bir yolculuktur. Zamanın, doğanın ve insanlık tarihinin derinliklerine yapılan bir yolculuk. Ve bu yolculuk, Belisırma'nın taş sokaklarında başlar, vadinin derinliklerinde devam eder ve sonunda sizi kendinize getirir. Fazla demir yaslanma dönme. Ama ne duruyor da yaslanacağım. Televizyonda bir sürü haber çıkıyor. Selfie çeker. Komple dön diyor baksana. Ha işte 63'te böyle oluyor. Hı. Aynen.